Daha önceki olduğu gibi Shiba 1-0 attırmak için yemin etmiş bir kripto adamla karşı karşısınız. Bakın şunu söylemek istiyorum. Karşımızdaki olaylar büyük olduğu için bugün buradayım aslında. Önümüzde 9 Mart olduğu için buradayım. Önümüzde 25 Mart olduğu için buradayım. Çünkü Mart'ın 7'sinde dediğimiz şeyler oldu ve nokta atış yaptık. 29'undan beridir zaten söylüyorum ve önümüzde 25 Mart var ve direkt bu videoda söyleyeceğim. Nakitten çıkılması gereken tarih 25 Mart abi. Neden bunu söylüyorum değineceğim ama önümüzde 3 tane konu başlığı var. Bunlara hemen değineceğim. Videoyu beğenin. Algoritma için inanılmaz önemli. Şib'in daha büyük yatırımcılara, daha büyük kitleye seslenmemiz için kesinlikle videoyu beğenip algoritmanın sadece amaç bu zaten. Yükselmesi için bunu yapmamız gerekiyor. 32 bandı dedik. Burada 32 bandı bizim için çok önemliydi ve kırılımımız için ve desteğimiz için hala önemli. Burada simetri bir üçgen var ve bunu sadece kırılıp ya da düşmesini böyle beklememiz lazım. Bu birinci seçenek. Öyle bir dönemdeyiz ki böyle yeşili büyük bir şekilde göreceğimiz bu 3 günlük sürecin olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir düşüş etkisi yarattı ve önümüzde büyük bir short pozisyonları açık. Bu short pozisyonları gerçekten bu zamanlarda daha fazla oluyor. Ha düştü, ha düşecek, ha düştü, ha düşecek. Belli bir zaman dilimlerinde tabi yapıyorlar şunun olduğu gibi. Büyük bir düşüş oldu, büyük bir yükselişte ardından hissettirmediği gibi oldu ama 1 milyar dolarlık bir tasfiye olduğunu zaten biliyoruz. Bu ikinci. Üçüncü şöyle baktığımız zaman Mart'ın 9'unda bir lansman var Shiba Inu'nun artık. Çertik'ten zaten bahsettik. Çertik güvenlikle alakalı. Zama'dan da bahsettik. Zama güvenlikle alakalı. Bunlara değinmeyeceğim. Çünkü çok önemli olduğu için değiniyorum ki. Kelimelerin hepsi entegre olmuş bir şekilde. Yenilik böyle güncellemelerle birlikte her zaman geliyor ama asıl meselemiz şu. Hani şu saatten sonra neler olacak? Aslında 1-0 o kadar zor değil. 3-4 katlık. Tabii 3-4 kart elinde milyar adet olan için fazla, tabii ki fazla paralar ama şunu söylemek lazım. 3-4 katında 1-0 atacağını söyleyebilirim şu anda. Ve bu imkansız değil. Gerçekten imkansız değil. Bahsettim mi 32 bandı. 32 bandını kırdığı zaman süreci zaten burada gördünüz. Burada gördük abi zaten süreci. Çok belli, bariz belli yani. Bak devamlı şekilde 40 bandına geldi. 43 ve 45 bandına geldi. Hepsi 32 bandı üzerine oldu. Üzerine gerçekleşti. En önemli destek 32 bandı. Ve şu anda da saat 10'da geceyle alakalı da konuşacağım. Bunların hepsine değineceğim bu videoda. Kesinlikle bak sonuna kadar izleyin. Bak o saat 10 olduğu zaman 10-11 civarında en azından 4 saatlik grafikte gözüküyor bu. Bu kırılımın daha büyük ölçüde olduğunu görebilirsiniz. Bakın bugün saat 12 civarında tabii bunu görebiliriz. 11-12 civarında, 10 civarında, 10'dan 12'ye kadar her neyse bunu görebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Şu anda trendlerden de bahsedeyim hemen. Ondan sonra artık böyle nedir ne değildir konuşmak lazım. Mimlere baktığımız zaman abi %160 şu anda Binance'te olanların hafif de altta olduğunu görebilirsiniz. Hani mimlerin artık sonu bitti mi? Artık memelere son mu? Değil mi? Yani bu meme coinlerin artık devri bitti mi? Şaka coinlerin devri bitti mi? Artık yükseldi bir yere kadar mı? Şunu söylemek lazım. Bu yükselişler böyle hemen bitmez. Neden bitmez? Açılan pozisyonlar eminim ki meme diye, şaka coinleri diye çok fazla şu anda short pozisyonları. Zaten CoinGlass'ten de baktım. Zaten bakmaya da gerek yok. Binance'te de zaten bunlar gözüküyor. Tabi oradaki veriler daha açık, daha ve net. Şunu söylemek lazım. Hiçbir zaman düşüşler, yani hızlı olan düşüşler bu kadar kaybedilmiyor ki gerçekten güven sarsılmaz. Güveni sarsacaklarını düşünmüyorum ki tek amaçları şu zaten. Hani piyasaya artık böyle para girsin. Para nerede? Yani gerçekten yeni yatırımcı için elinden geleni yapacakları bir dönem. Çünkü halving'e de az kaldı. Bu halving öncesi büyük bir yatırımcı çekeceklerini söyleyebilirim. 25 Mart ben piyasadan gerçekten çıkarım. Niye çıkarım? Önünde bir Nisan ayı var. Her ay yükselen bir senaryo var. İkinci olaraktan da. Önümüzdeki bu kadar yükselişin de bir düzeltmesini 25 Mart'ta yapacağını düşünüyorum. 25 Mart'ta tekrar söylemeyeceğim. 7 Mart'ı çünkü söyledim. Önümüzdeki süreci zaten çok belli olduğunu söyleyebilirim. Güvenliklerle alakalı vesaire vesaire bunlar hepsi oldu ama genel olarak hani küresel piyasadan bahsetmeyeceğiz ama bizim şu anda kripto piyasasında 25 Mart'ta gerçekten de piyasadan 5 günlüğüne 10 günlüğüne çıkılıp dipten o zaman alınır diye söylüyorum. Ve 32 bandı diye de dile getirdiğim yerde aslında tek şey şu aslında. Hani şu simetri üçgen, Bitcoin'de yaptığı simetri üçgenin
şuralarda böyle bıktırıp sıktırdığı ve devamlı şekilde yükseldiği senaryonun burada da olduğunu görebilirsiniz. Geçmiş döneme baktığımız zaman zaten geçmiş dönemde abi biraz kısa bir şekilde bakalım şu geçmiş döneme. Bak burada bıktırdı sıktırdı ama burada her zaman bir üçgen, her zaman bir üçgen, her zaman üçgen, 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 artık devamlı şekilde boyutu arttığını, burada zaten yeşili fazla bir şekilde yaktığını görebilirsiniz. Artık böyle bıktırdı, bak çok belli ya şu senaryo, inanılmaz belli ya, bak net bir şekilde söylüyorum. Burada da mesela üçgen. Aynı şeyler abi, bak aynı. Yemin ederim size aynı şeyler. Bak şunları sileceğim şimdi birazdan. Bir 2 olmak üzere bak. Aynı senaryolar abi. Çok bariz belli yani aynı senaryolar. ATS seviyesini artık kendini böyle belli etmek için, rekabeti böyle kırmak için ben bu ATS seviyelerini yapacağını düşünüyorum ama bak şunun aynısını görüyor musunuz bilmiyorum ama 1-2 olmak üzere haftalık grafikte şu anda 1, 2, 3, 4 tane yeşili büyük bir şekilde yakmış. Tabi onun 4 saatliğine, günlüğüne baktığımız zaman zaten kafayı yeriz o senaryolarda. Haftalığa baktığımızda bak ben burada sel yazmışım. Hatta 2-3 günkü önceki videoda gözükmüyordu bu. Çünkü buradan satış yapacağımı zaten söylemiştim. Sonradan diplerden zaten tekrardan aldım ama olay şu. Gerçekten olay şu. Abi artık oyuncular nerede? Bu oyuncular nereye yatırım ediyor? Para nerede? Bu CEO'lar neler yapıyor? Bunları böyle bilmek lazım. CEO'ların şu anda tek amacı bu lansmanları, güncellemeleri, rekabetin nerede olduğunu, bunlardan bahsediyorlar şu anda sadece. Mesela ben bir kere yaptım bu ay içinde. Bir kere böyle iki kere yani toplamda alım satımda yapmışımdır bayağı ama Ship'te şu anda bir tane alım satım yaptım. Bunları zaten sizlere gösteriyorum. Göstermeye devam edeceğim. Telegram grubunda zaten anlatıyorum bunları. Orada da oraya da katılabilirsiniz. Yani alım satımın hadi bir iki kere yaptım tamam ama bir daha yapacağımı düşünmüyorum. 500 milyon adetin, 1 milyar adetin baktığımız zaman 2-3 ay önce de çok büyük bir paralar etmiyordu. Şu anda gün geçtikçe daha büyük paralar ettiğini görebilirsiniz. 16 bin dolar ediyor mesela şu anda 500 milyonu. Önceki dönemde mesela bu kadar değildi, 5'ti değil mi? 5 bin dolara, 4 bin dolara alabiliyordun, şu an alamıyorsun. Demek istediğim şu, para kazandığımı zannettiğim piyasada daha büyük paraları da görebiliyorsun yani sabrettiğin zaman. Ama ben nakitten çıkacağımı da ne zaman düşeceğini de zaten kendi bakış açımla zaten söylüyorum. Demek istediğim şu, şuna da değinelim. Hacim şu anda gerçekten yavaş yavaş artıyor. Yavaş yavaş artıyor. Long pozisyonu da artıyor. Ona güvenerek zaten bunu söylüyorum. Korku endeksi hala 88'in üzerinde. Bitcoin'e baktığımız zaman 24 saatlikte, haftalıkta hala yeşile yakmış. Ve piyasa değerine ve hacmi düşük. Şu anda birazcık hacim düşmüş ama yavaş yavaş hacmin de arttığını görebilirsiniz. Powell'ın konuşması da zaten büyük bir etki etti. Bunların etkisi hemen olmuyor maalesef. Aradan 1-2 gün geçiyor, bir hafta geçiyor ve etkisini o zaman gösteriyor. Benim güvendiğim süreçte bu 3 günlük süreç. Yani 3 günlük süreçte şunu söylemek lazım. Hem 9'uyla alakalı hem de 10'uyla alakalı hem de hafta sonuna bağlamaması beni gerçekten mutlu ediyor. ATH seviyesini kırıp tekrardan gerilemesi 68-67 seviyeleri olacağını düşünüyorum. Bu beni şey yapmaz, üzmez. Çünkü şu anki fiyatını verdiğim rakamların daha büyük rakamlara da geleceği şu anda hani net, bariz belli yani gelebileceği. Şu anki tek şey piyasadakileri korku, paniğe sokmak. Son anda bir kere daha böyle paniğe, atağa, böyle stresi sokacak her zaman olduğu gibi. Hani artık tamam, bu piyasa o zaman böyle yükselecek. Tam böyle gerildiğimiz zaman, harbiden böyle strese girdiğimiz zaman adamlar çünkü buraya okuyor abi. Yapay zekası adamların buraya okumak üzerine kurulmuş bir sistem. Yani bunları böyle bilirsek hani gerçekten bir sıkıntı, hani boğada herkesin kazandığı gibi kazanmak lazım. Herkes zaten kazanmıyor. Herkesin kazandığı dediğim gerçekten büyük isimler. Onlara göre zaten ben de takip ediyorum. Takip etmeye devam ediyorum. Bak hala 32 bandını koruyor. Zaten bu son anlatışım. Buraları. Bugünkü saat 10'da bu kırılımın olacağını söyleyebilirim en azından. Yani bu kırılımın olacağını söyleyebilirim. 10. sıralamadayız. Çok güzel. Hacim artıyor. Haftalıkta zaten şu anda çok güzel gözüküyor. Grafik de şu anda o bahsettim ya mesela bir önceki haftalık grafikte geçmiş zamanı. Onun aynısının bakın burada da olduğunu söyleyebilirim. Üçgen, simetri üçgen yapmış. Ben üçgenlere güveniyorum. Bak şunu unutmamak lazım.
Burayı böyle yakalayan, bu söylediğimi yakalayan gerçekten de kazanır. Bu simetri üçgenler inanılmaz önemli diyerekten söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.